Merhaba. Gönülden örgülerde bugün etekten başlamalı, tomurcuk dilimli, çok güzel bir bebek yeleği ve hırkasının anlatımını yapacağım. Bu yelek ve hırka her renk ip ile çok güzel duruyor. Ayrıca evde olan iplerinizi değerlendirmek için renkli de örebilirsiniz. Bu hırkanın renkli örülmüş halini görmek isterseniz, resim bana ait olmadığı için buraya koyamadığımdan Gönülden Örgüler Pinterest sayfamda bulunan YouTube resimleri albümüne koydum. Arzu ederseniz orada görebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi ben ön biyeleri de yeleğin renginde pembe olsun diye düşünüp renklerin yanını da 5'er ilmek pembe olarak çıktım. Eğer sizler ön biyeleri de renkli örmek isterseniz ön biye haroşalarınızı 5 düz olarak değil de 5 ters olarak yani içeriden örün. O zaman renk geçişleriniz de muntazam olur. Yelek de hırka da aynı ölçülerde olup tahminen 2 ila 3 yaş içindir. Ama eğer isterseniz ölçülerini büyüterek daha büyük çocuklar için de örebilirsiniz. Veya daha küçük örmek isterseniz 3 nolu şişle de örebilirsiniz. Yeleğin tomurcuklarını ben şişle öreceğim. Biraz oyalayıcı oluyor ama kesinlikle zor değil. Eğer sizler arzu ederseniz tomurcukları tığ ile de yapabilirsiniz. Ben hırkayı ve yeleği 3,5 nolu şiş ve normal kalınlıkta bir bebek ipiyle 191 ilmek atarak örmeye başlayacağım. Ve dikişli sevmediğim için etek ucunu bir bütün olarak öreceğim. Bütün iplerin üzerinde kaç numarayla örüleceğine dair bilgiler var. Bu yelek ve hırka için 3,5 nolu şişle örülebilen her çeşit ip kullanabilirsiniz. Ben burada 191 ilmek atıp hazırlamıştım. Şimdi örecek olanlara kolay gelsin diyerek örgüme başlıyorum ve birinci sırayı gidiyorum. Beş ilmek düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Haroşanın yanından çıkan düz ilmek oluyor. Buraya bir tane tomurcuk koyuyorum. Ama anlaşılır olsun diye yakın çekim yaptığımdan ve de şişlerimin uzun olmasından dolayı örgümü kameranın altında rahatlıkla döndüremiyorum. Onun için tomurcuğun nasıl yapıldığını küçük bir parçada gösterip örgüme ondan sonra devam edeceğim. Tomurcukları koyarken de kısaca buraya tomurcuk koyuyorum diye anlatıp tekrar örülüşünü göstermeyeceğim. Şimdi tomurcuk koyuyorum buraya bir tane. Bir ilmekten 3 ilmek çıkararak. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum ve bir düz örüyorum. Geriye dönüyorum örgünün tersine. 3 ilmeği ters örüyorum. Ve örgünün ön yüzüne dönüyorum tekrar. 3 ilmeği düz örüyorum. Örgünün arka yüzüne dönüyorum. Ve bu 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Örgünün ön yüzüne dönüyorum. Tomurcuğu örmeden sağ şişe alıyorum. Bakın bir tane tomurcuk yapmış oldum. Ve tomurcuğun nasıl yapıldığını gösterdikten sonra şimdi örgüme geri dönüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Üç. Buraya bir tomurcuk koyuyorum.
Tomurcuğu ördükten sonra geriye dönüyorum ve 3 ilmek ters örüyorum. Buraya bir tomurcuk koyuyorum. Tomurcuğu ördükten sonra geriye dönüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Buraya bir tomurcuk koyuyorum. Tomurcuğu ördükten sonra geriye dönüyorum ve 3 ilmek ters örüyorum. Buraya bir tomurcuk koyuyorum. Tomurcuğu ördükten sonra geriye dönüyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Bakın burada 5 tane ön haroşa için düzü ördük. Bir tane yanına düz ilmek koydum. Haroşanın yanından çıkan düz ilmek. 5 tane de tomurcuk koydum. Tomurcukların araları 3'er ters ilmek. Ve son olarak da bir tane düz ilmek ördüm. Şimdi de iki kırmızı çizgi arasındaki 18 ilmeği 5 tomurcuk bir düz, 5 tomurcuk bir düz olarak tekrar ederek 10 tane motif koyuyorum. Ve sıra sonunu da son tomurcuktan sonra 6 düz ilmekle bitiriyorum. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ben bu ilk ilmeği birkaç sıra örmeden aldım. Ama daha sonra fark ettim ki ilk ilmeği örünce kenarları daha güzel oluyor. Onun için de daha sonraki sıralarda ilk ilmeği örerek örgüme devam ediyorum. Sizler de ilk sıradan itibaren birinci ilmeği örerek örgünüze devam edin. 4 ilmek düz örüyorum. Bu 5 ilmek ön haroşamız oluyor. Bir ilmek ters örüyorum. Haroşanın yanından çıkan düz ilmek. Burada tomurcuğu ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 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 Tomurcuğu ters örüyorum. 2, 3, 4, 5. Burada iki motifin arasındaki ilmeği ters örüyorum. Ve yine tomurcuğu ters örüyorum. Ve bu şekilde devam ederek son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri de düz. Son 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 3. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum.
Bir ilmek düz örüyorum. Haroşanın yanından çıkan düz ilmek. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 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 Bakın bu 5 tane tomurcuğu bitirdik. Bu ortada bir düz ilmeğimiz vardı. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Ve yine ikinci motifime başlıyorum. Bir düz. 3 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Motiflerin arasındaki düz ilmeklerin yanından birer tane artırıyorum. Diğer ilmekleri de oldukları gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri de düz örüyorum. Sıra sonuna geldim. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Burada bir tane doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve son 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 4. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Haroşanın yanından çıkan ilmek, artırdığım ilmek ve tomurcuğun ilmeği. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bakın bu arada bir tane tomurcuğun tersi, artırdığım ilmek, ters, iki motifin arasından çıkan düz ilmek ters, artırdığım ilmek ters, tomurcuk ters. Ve bu şekilde devam ederek son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters, düzleri de düz. Ve artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. İki ilmek düz örüyorum.
Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve bu sırada bu 3 terslerimiz vardı. Buradan kesmelere başlıyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek ters. Bir düz. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ters. Bir düz. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ters. Bir düz. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Ve burada yine artırma yapıyoruz. Bir doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve burada yine 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ters. Bir düz. Ve bu şekilde devam ederek son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Son 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 6. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Ve bu şekilde devam ederek son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri de düz. Son 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 7. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 7 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. 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 Bir doluyorum ve 5 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Ve yine ikinci motife başlamış oldum. Ve bu şekilde motiflerin yanlarındaki artırmaları unutmadan ilmeklerimi son 5 ilmek kalana kadar oldukları gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri de düz. Son 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 8. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Ve yine bu şekilde devam ederek son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi oldukları gibi örüyorum.
Tersleri ters, düzleri düz, artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Ve son 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 9. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 8 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Ve bu sırada yine eksiltmelere başlıyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 7 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum ve ikinci motife başlıyorum. Yine bu şekilde devam ederek birinci motife uyguladığım işlemi diğer bütün motiflere de uyguluyorum. Şimdi 10. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi son 5 ilmek kalana kadar oldukları gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz, artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Ve son 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 11. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 9 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir doluyorum ve yine örgüme bu şekilde devam ediyorum. Şimdi 12. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi son 5 ilmek kalana kadar oldukları gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz, artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Ve son 5 ilmeğimi de düz örüyorum.
Şimdi 13. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 10 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 11 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum ve ikinci motife başlıyorum. Yine bu şekilde devam ederek birinci motife uyguladığım işlemi diğer bütün motiflere de uyguluyorum. Şimdi 14. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi son 5 ilmek kalana kadar oldukları gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz, artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Ve son 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 15. sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 11 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişe alıyorum. Geriye takıyorum. Ve birlikte düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. 13 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum ve ikinci motife başlıyorum. Yine bu şekilde devam ederek birinci motife uyguladığım işlemi diğer bütün motiflere de uyguluyorum. Şimdi son sırayı gidiyorum. Eğer hırka veya yeleği renkli örecekseniz ilk 5 ilmeği pembe iple örüp buradan itibaren de renkli ipe geçeceksiniz. Ve son 5 ilmek ön biyeyi de aynı bu baştaki gibi pembe renkli öreceksiniz. Şimdi 16. sırayı gidiyorum.
ve 5 ilmek düz örüyorum. Renkli örecekler burada diğer renge geçmeliler. Ben tek renk öreceğim için pembe ile devam ediyorum. Ve son 5 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve son 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi bu sırada örneği tekrar kurmaya başlıyorum. Eğer renkli örecekseniz bu ilk 5 ilmeği pembe ile örmeniz gerekiyor. Bir ilmek düz örüyorum. Buraya bir tane tomurcuk koyuyorum. Aynı birinci sırada olduğu gibi. Üç ilmek ters örüyorum. Buraya yine bir tane tomurcuk koyuyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Buraya bir tomurcuk koyuyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Bir tomurcuk koyuyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Yine bir tane tomurcuk koyuyorum. Beşinci tomurcuğum. Bakın burada 5 tane tomurcuk koydum. Ve yine birinci sırada olduğu gibi bir düz örüyorum. Ve bir tomurcuk koyuyorum. Bakın bu şekilde birinci sıradan başlayarak 16. sırada dahil olmak üzere bu 16 sıra tekrar edilerek üst üste 2 motif daha koyulmuş olacak. Ve 3. defa tomurcukları koyarken de ipin rengini değiştireceksiniz. Üst üste 3 motif ördükten sonra şimdi 51 ilmek sağ ön yarı, 89 ilmek arka ve 51 ilmek de sol ön yarı olmak üzere ilmeklerimi ayırıyorum. Ve her bir parçayı ayrı ayrı 22'şer sıra düz örüyorum. Daha sonra da yelek koluna geçiyorum. Şimdi de kol için 59 ilmek atıyorum. Şimdi yelek kolu birinci sırayı gidiyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Buraya bir tane tomurcuk koyuyorum. Tomurcuğu ördükten sonra geriye dönüyorum. 3 ilmek ters örüyorum.
Bir tane tomurcuk koyuyorum. Ve bu şekilde bir tomurcuk üç ilmek ters, bir tomurcuk üç ilmek ters. Sıra sonuna kadar 13 tane tomurcuk koyuyorum. Son tomurcuğumu da yaptıktan sonra 5 ilmek ters örüyorum. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Bu sırayla beraber 6 sıra örgüme düz devam ediyorum. Yani 3 diş haroşa örmüş olacağım. Ve gördüğünüz gibi yelek kolları da hazır. Şimdi de hırka örecekler için hırka kollarının anlatımına geçip daha sonra da parçaları birleştireceğim. Ben burada hırka kolu için 45 ilmek atıp hazırlamıştım. Bir ters, bir düz ilmekle başlayarak kol manşeti için 8 sıra lastik örüyorum. Sekiz sıra lastik ördükten sonra şimdi de örgünün ön yüzünden başlayarak 8 sıra düz örgü örüyorum. Sekiz sıra düz ördükten sonra şimdi artırmalara başlıyorum. İlk ilmeğimi bu şekilde artırıyorum. Ve artırdığım ilmek dahil bütün ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Ve buradaki artırmamı da bu şekilde yapıyorum. Bundan sonra bu şekilde örgünün ön yüzünden her 8 sırada bir, kolun iki yanından 7 kere birer ilmek artırma yapıyorum. Artırmalardan sonra toplam ilmek sayımız 59 olacak. Son artırmadan sonra 8 sıra daha düz örülecek. Yani kol manşeti lastikten sonra toplamda 64 sıra örülmüş olacak. Şimdi parçaları birleştirmeye başlıyorum. Bunun için burada gördüğünüz gibi ilk önce sol ön yarı, kol, arka, diğer kol ve sağ ön yarıyı örgünün tersinden bir misinalı şişe aktarıyorum. Ve sağ taraftan başlayarak parçaları birleştiriyorum. İlmek sayıları aynı olduğu için robanın örülüşü bebek yeleği içinde, bebek hırkası içinde geçerli. Ben hırka olarak robanın anlatımını yapacağım. Yelek örenlerde parçaları şişe aktardıktan sonra aynı hırkada olduğu gibi örgülerine devam edebilirler. Hırka için de aynı işlemi uyguluyorum. İlk önce sol ön yarı, kol, arka, diğer kol ve sağ ön yarıyı örgünün tersinden bir misinalı şişe aktarıyorum. Ve sağ taraftan başlayarak parçaları birleştiriyorum. Bütün ilmeklerimi misinalı şişe aktardıktan sonra
Şimdi parçaları birleştirmeye başlıyorum. Ve bu sırada ilk düğme iliğimi de açıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu ön biyemiz tam ortasında ilik açmış oldum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. 2 ilmek düz. 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 'Burada sağ ön ile kolu bağlamak için 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve koldaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Burada kol ile arkayı bağlamak için 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. 3 ilmek düz. 2 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 ilmeği birlikte
düz örüyorum. 3 ilmek düz. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve bakın burası arka ortası. Burada 11 ilmeği düz örüyorum. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. 3 ilmek düz. 2 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 ilmeği birlikte düz örüyorum. 6 ilmek düz. Burada arka ile diğer kolu bağlamak için 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve koldaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Burada kol ile sol ön yarıyı bağlamak için 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. 2 ilmek düz. 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 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum.
ve 5 ilmek ön bilyeyi de düz örüyorum. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Beş ilmek düz örüyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi son 5 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Son 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Ve 37 ilmek düz örüyorum. Bakın burada şu ilmek önde arkayı birleştirdiğimiz, onun yanındaki iki ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte sağdan sola düz örüyorum. Bu ilmeği düz örüyorum. Ve burada iki ilmeği soldan sağa birlikte örüyorum. Bakın kesmelerimiz bu şekilde olacak. 53 ilmek düz örüyorum. Bakın burada yine bu ortada arkayı, kolla arkayı birleştirdiğimiz ilmek. İki ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. 69 ilmek düz örüyorum. Burada yine arkayla kolu birleştirmek için iki ilmeği birlikte sağdan sola düz örüyorum. Bu ortadaki ilmeği düz örüyorum. İki ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. 53 ilmek düz örüyorum. Burada yine iki ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. Bir ilmek düz. İki ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Ve son 37 ilmeğimi de düz örüyorum. Bundan sonra parçaları birleştirdiğimiz 4 yerden orta ilmekleri hedef alarak yanlarından her iki sırada bir, örgünün ön yüzünden birer ilmek eksiltme yaparak 36 sıra örgümüze devam ediyoruz. Ve bu arada 19. sırada ikinci, 35. sırada da üçüncü düğme iliğini açmayı unutmuyoruz. Bakın burada birinci düğme iliğinden sonra 9 diş haroşa örüp ikinci iliği açtım. Bir 9 diş haroşa ördükten sonra da üçüncü iliği açtım. Daha sonra da 2 diş haroşa ördüm ve şimdi yaka kesimine başlıyorum. Ve 8 ilmek kesiyorum.
ve 8. Daha sonra örgüme düz olarak devam ediyorum. Ve eksiltme yerlerinden de eksiltme yapmayı unutmuyorum. Şimdi yaka kesimi ikinci sırayı gidiyorum. Ve 8 ilmek de buradan kesiyorum. Sekiz ve yine örgüme normal olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın burada da bir eksiltme yapıyorum. Yalnız burada arkadan girerek bu şekilde bir eksiltme yapıyorum. Şimdi yaka kesimi 3. sırayı gidiyorum. Ve bu sefer de 3 ilmek kesiyorum. Ve yine kesim yerlerinden kesim yaparak örgüme devam ediyorum. 3. sıranın sonuna geldim. Ve burada da yine soldan sağa 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Yaka kesimi 4. sırayı gidiyorum. Burada da 3 ilmek eksiltme yapıyorum. Ve normal olarak örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Burada da yine bir eksiltme yapıyorum ve yine bu arkadan öne girerek bu şekilde bir eksiltme yapıyorum. Şimdi yaka kesimi 5. sırayı gidiyorum. Ve bu sefer de 2 ilmek kesiyorum. Ve yine eksiltmelerimi yaparak örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Burada yine eksiltme yerinden eksiltmelerimi yapıyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ve burada yine soldan sağa girerek 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Şimdi yaka kesimi 6. sırayı gidiyorum. Ve 2 ilmek eksiltme yapıyorum. Ve yine örgüme normal şekilde devam ediyorum.
sıra sonuna kadar. Altıncı sıranın sonuna geldim. Burada da yine ve arkadan öne doğru girerek bir ilmek eksiltme yapıyorum. Şimdi yaka kesimi 7. sırayı gidiyorum. Burada bir ilmek eksiltme yapıyorum. Bir tane de buradan eksiltmem gerekiyor. Yine onu da eksiltiyorum. Ve sıra sonuna kadar eksiltme yerlerinden eksiltmelerimi yaparak örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Burada 2 ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. Normal eksiltmem. Bir ilmek düz. 2 ilmeği de soldan sağa düz örüyorum. Şimdi 8. sırayı gidiyorum. Ve bütün ilmeklerimi kesiyorum. Şimdi de sıra yakanın örülüşüne geldi. Ben burada 95 ilmekle başlayıp 5 motif koyarak yakayı ördüm. Yanlarına da 2'şer ilmek haroşa koydum. Ve 16 sıra örnek sıralarını ördükten sonra 6 sırada düz ördüm. Örülüşünü tekrar göstermiyorum. Çünkü örülüşü aynı yeleğin ilk 16 sırası gibi örülüyor. Sadece yelekte yanlara 5'er ilmek haroşa koymuştum. Yakaya ise 2'şer ilmek koydum. Ve şimdi de örgünün ön yüzünden bütün ilmeklerimi ters örerek kesiyorum. Yakayı da ördükten sonra hırkayı böyle düzünden yerleştirip yakayı da tersinden önüne koydum. Ve şuralardan da dikerken parçaların kaymaması için birleştirdim. Bakın bu şekilde tutup 5 ilmek haroşanın yanından girerek parçaları birleştirmeye başlıyorum. Ve dikerken ipi çekiştiriyorum. Ve bu şekilde parçaları birleştiriyorum. Yelekle yakayı. Hırkanın yakasında muntazam bir şekilde diktikten sonra şimdi sıra kollarını dikmeye geldi. Bakın ben örgünün tersinden kolu ve hırkanın yanını iğneledim kaymaması için. Ve şimdi de kol ağzından başlayarak kol boyunca dikiyorum.
Ve gördüğünüz gibi son olarak da düğmelerini diktikten sonra böylece hırkayı bitirmiş oldum. Bugünkü örneğimiz bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.